Efendim herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinize Tayland'ın Phuket Adası'ndan misafir oluyorum. Uzun zamandır yapmıyorduk. Biliyorsunuz ki yıllardır yaptığımız bir konsept var. Yurt dışında yaşayan Türk iş insanlarıyla sohbet. Bugünkü misafirimiz arkamda gördüğünüz Sultan Restorant'ın ve otelin sahibi Ozan Bey. Kendisi uzun yıllardır burada. Phuket'e ilk yerleşen, Tayland'a ilk yerleşen Türklerden birisi diyebilirim. Ayrıca Phuket'te ilk Türk restoranı açan kişi de diyebilirim. Sözü fazla uzatmayalım. Videoya geçelim, içeri geçelim, kendisiyle tanışalım. Bütün sorularımızın, merak ettiklerimizin cevabını Ozan Bey'den alalım. O zaman ne diyoruz? IT Yollarda Agency farkıyla yeni bölüm başlıyor. İyi seyirler. Ozan abiyle birlikteyiz. Abi nasılsın? Sağ ol abim. Nasıl keyifler? Şükür devam. Bir sene oldu ha görüşmeyenlerden en son Ozan abi. Oldu mu o kadar? 11 ay oldu. 11 ay oldu tabii. En son ne zaman geldin? Yo, Şubat'ta geldim. Şu an 11. aydayız. 9 ay falan oldu. 9 ay oldu. 9 ay oldu. Nasıl işler güçler abi, her şey yolunda mı? Abi şükür devam ediyoruz bildiğin gibi. Phuket aynı Phuket. Covid'den sonra bayağı bir hareketlendi. Arap müşterilerimiz var. Suudiler, Katarlılar, Türkler, Ruslar, Çinliler gelmeye başladı. Hadi ya. Maşallah eski haline dönmeye başlıyor yavaş yavaş. Süper abi. Şimdi Sen ne yaptın? Nasıl gidiyor? Ben de iyi abi. Koşturuyoruz. Asya'yı bitirdik. Seyircilerimizin Tayland'la ilgili çok fazla merak ettiği sorular var abi. Tabii abi elimizden Aynen. geldiği kadar yardımcı olalım. Bugün onlara sana soracağım müsaadenle. Buyurun. Öncelikle abi kendinden biraz bahsedebilir misin? Kaç yıldır buradasın? Neler yapıyorsun? Ben 2011 Şubat'ta geldim abi buraya. Evet. Amerika'dan geldim. Daha önce JW Marriott otellerinde Amerika'da yiyecek içecek müdürlüğü, asistan yiyecek içecek koordinatörlüğü yapıyordum. Buraya bir grup otelinin başına genel müdür olarak geldim. Otellerden ve yiyecek içecekten sorumlu. 4 sene falan çalıştım o beyefendiyle. Türk bir işletmeciydi. Ondan sonra kendi restoranımı açmaya karar verdim. Kendi işimi yapmaya karar verdim. 2015'te Kata Türk İş Restoran açıldı Kata'da ortaklığı. Devamında Sultan Grill geldi. Devamında Sporcular Sokağı var. Gittiğimiz en son geldiğinde Çalong'daki ya. Tiger Muay Thai Sokağı Evet. dediğimiz, Sporcular Sokağı dediğimiz sokakta bir tane Kata Türk Shalom diye açtık. Atatürk'ün açılımı şey değil mi? Kemal Atatürk. Yani Kata diye bir bölge var burada. Hı. Kata'nın yanına o zaman ortaklık yaptığım arkadaşımız Kata boşluk Türk. Yani Kata'daki Türk anlamında gelen bir isim koydu. Onu sonra birleştirmiş. Kemal Atatürk'ün imzası gibi. Evet, oldu. herkes öyle biliyor çünkü izleyiciler. Herkes öyle biliyor. Kata'dan geliyor. Yani Kata, Türk, çok güzel isim. Müthiş bir isim. Müthiş bir isimdi. Güzel işler yaptık. Tabii Covid'de maalesef çoğu işletmenin yaptığı gibi biz de kapatmak zorunda kaldık. Bütün her yer kapalıydı zaten. Bir buçuk seneye yakın giriş çıkışlar bile yasaktı. Bilmiyorum takip etmişsiniz. Evet. Hava yolları, karayolları, deniz yolları. Daha yeni açıldı. Suudi Arabistanlılarla da şöyle bir anlaşmalar yaptılar. 49 sene boyunca bunlar birbirlerine Düşmandı değil mi bunlar? düşman değil, yapmışlar, sınırları kapatmışlar. Bir elmas olayı olmuş, madende çalınma falan. Evet. Bu politik şeyler, sıkıntılar hep. Kara listedelerdi. Şimdi açtılar. Açtıkları gibi de bayağı bir Suudi geliyor gördüğünüz Ciddi üzere. derecede ya. Ot kullanımı da serbest bırakıldı, Aynen. satımı. Eskiden büyük suçlar içindeydi ama şu anda artık belli bir dereceyle her 5 metrede bir, 10 metrede bir ot satıyorlar gördüğünüz üzere. Hepsi var. %24 dereceden başlayıp %30'a kadar Hadi ya. gidiyor. Ağrı olan var, uyku hali veren var, hareketlendiren var. Vay be. İsimler falan değişik. Gorilla, Oreo cookie, bütün çeşitleri var, meyvelisi var. Bayağı bir deneyen oluyor burada. Hatta bize bazen kebabın üzerine koyar mısın Ciddi misin ya? diyen de oluyor. Yani normalde restoranlarda falan oturup içmeleri yasak, satılan yerde içmeleri lazım ama Evet. Tayland'ın genel şeyi bu biliyorsun. Serbestlik, yakalanıncaya kadar her şey serbest burada. O yüzden ot da bayağı bir arttırdı. Bakalım şimdi kasinoyu konuşuyorlar. Yani Evet, ileride bir bir söylenti var ya. Onu soracaktım ben de sana. Açılacak mı kasino. kasinolar? Yani daha böyle bir ada gibi bir yer düşünüyorlar. Bilmiyorum Phuket mi olur bu? Koh Samui mi Phuket olur? dışında mı? Koh Samui mi olur? Samui diyorlarmış çünkü genelde. Aynen. Koh konuşulan. Samui olursa havaalanı olması lazım mutlaka. Havaalanı var, evet, Phuket orada. kaldırır mı bilmiyorum ama Phuket birazcık daha büyük olduğu için herhalde Koh Samui olursa büyük ihtimalle kasinoculuk da güzel İyi gelir turist bıraktırır, getirir. iyi turist getirir. Tabii Singapur'daki gibi kural koyacaklar mı? Kendi milletinden insanların girememesi gibi bir kural var diye biliyorum Evet. Singapur'da. Ve onlar yüksek bir şey ödüyorlar, giriş ücreti ödüyorlar. Öyle olursa İnşallah güzel olacak. Yani şimdilik buradayız. Türkiye'den gelen limonlu Türk lokumu da var. lokumumuzu da ikram edelim. Severiz. Yüksek sezona doğru geliyoruz. Peki abi, şimdi izleyicilerimizin merak ettiği sorulardan bir tanesinden başlayalım istersen. Buyur abi. Tayland vatandaşı mısın?
Burada oturum şartları nelerdir? Nasıl oluyor bu süreç? Abi şimdi Tayland vatandaşı olmak için uzun bir prosedür var. Ben kendimden söyleyeyim. Ben geldiğim ilk günden beri burada work permit ile vizeliyim. Yani çalışma izni ve vizem var. Nasıl oluyor? Business vize diye geçiyor. İki şekli var. İsterseniz yani istediğinde mesela bir şirket açtığın zaman sen o şirketin manager director'ı, yönetim kurulu başkanı oluyorsun. Kendi şirketinin altından %51'i Tayland'ın, %49 senin olmak üzere bir şirket kurabiliyorsun. %51 shareholder dedikleri şirketin kuruluş aşamasındaki şemada %51'ini Tayland'a veriyorsun. 49 senin oluyor. 49'u şöyle güvene alabiliyorsun. Bankaya başvurduğun zaman bir çek defteri için, bir hesap için imza yetkisi ve bütün asetlerde yani bütün alımlarda, satımlarda, dokümanla ilgili olan her şeyde imza yetkisini sen aldığın zaman sen Taylı ortağını dışarıya çıkarmış oluyorsun burada. Ama o gene o şemada ortak olarak durmak, 51 olarak durmak zorunda. Şimdi benim burada restoranda benim mal sahibi ortağım olduğu için burası gerçek bir ortaklık. Yani onun oğluyla ben burada kağıt üzerine gerçekten ortağım. Evet. Ama mesela sadece yabancı işletmelerde %51'i verdiğin zaman dışarıya mutlaka ve mutlaka güvendiğin birisinin olması lazım. Türk vatandaşlarımızın yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi, mesela buraya gelip işte bir iş açmak isteyen kişi sağda solda tanıştığı bir Taylı'ya güvenip bazen bu şirketlere şey yapabiliyor, açabiliyor bu şirketleri ama sonunda birazcık hüsran yaşama ihtimali yüksek. Ne demek istediğimi anladın? Çünkü hani güvendiğin bir insan olacak, seni yarı yolda bırakmayacak bir insan olacak. Yarın bir gün bu açtığı şirkette imza yetkisi olsun veya olmasın, sonuçta şirketin içinde o insan sürekli yer alacak. Şöyle bir şey de yapabilirsin. Bazı işletmeler onu yapıyor. %51 Taylı ortağına her sene belli bir şekilde bir miktar para ödemek kaydıyla bunun geçici bir şey olduğunu, sadece isim hakkının orada olduğunu, istersen de boş bir kağıda tarihi açık, kendi imzasının olduğu satış sözleşmesini imzalatabilirsin. Yani yarın bir gün bu kişi olmaz da güvendiğin birisiyle olursa, paradan dolayı veya yaptığın işten dolayı eğer sana sıkıntı yaratırsa, evet, muhasebe nazarında olması lazım o sales satışının. Sales agreement diye geçiyor. Mikrofon ortamında onu imzalatabilirsin. Yani muhasebeciler zaten bunları ayarlıyorlar. Ama normalde sadece Amerikan vatandaşıysan %99'una şirketin sahip olabiliyorsun. %1'i gene dışarıda. Yani çok yol var bu prosedürleri atlatmak için. Ama sonuçta bu ülke hiçbir şekilde %51'siz sana bir şirket açtırtmıyor. Benim durumumda eğer şu anda benim 13. senem bitiyor. Evet. 13 sene sonunda benim elimde şu anda pembe kart dedikleri benim adımın, soy ismimin yazılı olduğu, Tayca yazılı olduğu, Tay kanunlarınca işte benim yaşadığım adresin üzerinde yazdığı, evimin adresinin yazdığı bir kart var. Bu kart ne yapıyor? Devlet dairelerinde veya girdiğin işte milli parklarda Tay fiyatından giriyorsun. Normal Tay vatandaşı gibi. Yani bir yabancıdan, buradaki turistten birazcık daha Taylıyım. Buradaki Taylı'dan daha az Taylıyım. Yani evet, eğer 5 sene boyunca vergimi ödüyorsam ki ödüyorum ama belli bir çıtanın üzerinde ödeyebiliyorsan, kendini yazılı ve sözlü ifade edebiliyorsan, hatta Tayland marşını da söyleyebiliyorsan, belli bir sınava giriyorsun. Bir şekilde sana Tay pasaportunu veriyorlar. Şu anda ben o prosesteyim. Alabilir miyiz, alamaz mıyız? Şimdiye kadar Türklerden bir iki tanesini duydum alan. Onların da yaşları bayağı yüksekmiş. 70-75 yaşlarında, herhalde 30-35 sene burada yaşamışlar. Çok akıcı derece Tayca konuşuyorlarmış. Daha önce bürokrasiyle ilgilendikleri için Tayland, Türkiye arasında isimleri olan insanlarmış. Ben bir tanesiyle tanışma fırsatım oldu. 35-40 seneden beri Tayland'da, 25-26 yaşından beri Tayland'da. O beyefendi de varmış bir tek diye duydum. Bir de bir tane daha bir bayan varmış, onda da varmış. Yani bir faydası var mı? Şöyle bir faydası var. Mesela ev alırsan burada, evi de alırken ya diyorlar ki toprak sahibi olamıyorsun falan. Mesela ben evimi alırken ben toprak sahibi değilim ama gene bu şekilde şirket kurarsan, o şirketin içinde kendini yönetim kurulu başkanı olarak atarsan gene 51 Taylı dışarıda olacak. Yani 51'in Taylı'ya veriyorsun.
Ama gene imza yetkisini onun elinden aldığı zaman o şirket aktif olduğu sürece, her ay muhasebe ücretini ödediği sürece, her senede defter kapatma parasını ödediği sürece, ama bir iş yapmadığı için vergiye muaf olmuyor veya vergiden muaf oluyor. Vergi ödettirmiyor sana devlet. O şekilde şey yapabiliyorsun. Evi de alabiliyorsun. Yani bahçeli bir ev alabiliyorsun. Çok iyi. Veya leasehold dedikleri var. 90 sene, 90 sene, 90 sene sürekli giden. Bir de freehold dedikleri var. Freehold'da sana bir ruhsat gibi bir şey veriyorlar. O ev 35 metrekareyse konuda, 35 metrekare senin. Eğer yarın öbür gün yıkılırsa, bir şey olursa sana gene 35 metrekareyi vermek zorundalar. Ama leasehold'da tsunami geldi, deprem geldi, bir şey oldu, ev yıkıldı, senin hiçbir şeyin yok. Yani sana bir yer vermiyor. Ama 90 yıl boyunca gidiyor bu iş. Burada yatırım amaçlı çok Türk arkadaş var böyle bu tarz 35 metrekare, 40 metrekare yer alıp fiyatları 100 bin dolardan başlıyor, 120 bin dolardan. Airbnb ile falan veya kiralama yöntemiyle ekstra bir gelir sağlayan, yatırımlık alan, freehold alıyorlar genelde. Freehold sahibisin. Burada birkaç tane bölge var. Gerçekten yatırım için düşünülebilecek bölge. Onun dışında başka burada restorancılık bayağı bir revaçta. Çok fazla Türk restoranı olmaya başladı. Evet, yani çok fazla Türk restoranı olmaya başladı. Herhalde biz ilkiydik. Benim bildiğim de öyle. Sen buraya Türk restoranı ilk açan kişisin. Benden önce İstanbul Restoran diye bir restoran vardı. Onlarla beraber aynı zamanda açıldı. Biz karşılıklıydık onlarla Kata'da. Onlar daha çok ilk başta kafeterya tarzındalardı. Biz kebap tarzındaydık. Sonra onlar da menülerini genişlettiler. Biz de birazcık international, uluslararası yemek ekledik. Ama herhalde ilk Türk Hindistan restoranını açan benim ve şu anda da ilk deniz manzaralı rooftop Türk restoranının nargileli olan benim. Buranın üst katında değil mi? Buranın üst katında otelin. Otel de size ait. Otel de bize ait. Onun dışında bir Meksikan restoranı var. Daha gidemedik sen. Oralara Oraya da gideceğiz. İlerleyen dakikalarda. Başka bir Türk restoranı daha var. O Katatürk Shalom. İsmini değiştirdik. Flying Ambar yaptık. Yani sokağın ismini Sport Street diye, Fitness Street diye geçiyor. Flying Ambar, ben de jiu-jitsu yaptığım için jiu-jitsu da bir terim. Armbar diyorlar, işte kolumu falan kilitliyor. Havada ayaklarını kaldırıp boyuna falan dolayıp ona Flying Ambar diyorlar. Çok bu şeylerde, televizyonlarda gördüğümüz UFC'ciler, MMA'ciler, kickboksçular falan, Muay Thai'cılar hepsi orada antrenman yapıyor. Dünyanın her yerinden bayağı 7-8 tane okul var. Hep protein yemek istiyorlar. Yani hep protein bazlı besleniyorlar. Türk mutfağı da onlar için gerçekten güzel bir seçenek. Orada Soner ustamız var. Burada Ömer ustamız var. Zaten kendin de gördün. Evet, onu da birazdan konuk edeceğiz. Türk restoran müdürlerimiz var. Güzel bir ekip kurduğun zaman, işinin başına durduğun zaman bu iş oluyor abi. Yani Sultan daha önce bir kapanma süreci oldu değil mi pandemiden önce? Evet, pandemi boyunca bütün benim elimde 4 tane restoranım hepsi kapandı. Evet. Bu da mal sahiplerinin insafına kalmıştı. Yani mesela Kata'daki dükkanı kaybetmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi hiçbir indirim yoluna gitmemesiydi mal sahibine. Koyuyorlar biraz değil mi? Birazcık bu konuda yani yaptığımız kontratlarda birinci dereceden savaş, işte tsunami, deprem, ondan sonra asgari darbe falan hepsi varken o zaman kira düşer tarzında bu tarz böyle bir hastalık hiçbir zaman biz koymamıştık. Yani nasıl oldu, öyle bir Covid diye bir şey aklımızdan geçmiyordu. Onları da anlıyorum mesela, yani bazı insanlar sadece yaptığı yatırımlardan gelirlerini sağlıyorlar. Benim buradaki Sultan'ın sahibi çok olumlu yaklaşmıştı, yani mal sahibi. Taylı mı? Taylı Hintli. Açıldığı zaman tekrar otururuz konuşuruz demişti. Bütün malzemelerim içeride kaldı. Televizyonum var, masalar, sandalyeler falan. Kata'dakini kapattık. Shalom'daki mekanımda da oturup masaya kadınla, orada Taylı Çinli, Çin Taylısı. Onunla uzun bir pazarlıktan sonra 1 senelik peşin kirayı ödedik. Yazılı kağıt aldık. Covid bittiği zaman tekrar açılacak, kira normale dönecek diye. Ondan da %20, %30 bir indirim aldım. Yani ben 1,5 sene boyunca hemen hemen 2 seneye yakın kendi evimin kirası olmak üzere çocuklarımın okulları, elektrikler, dükkanın işte su falan, bütün muhasebe, herkes için zor bir zamandı. Geçti çok şükür. Geçti Allah'a şükür. Yani birikmişimiz olduğu için oradan yedik. Ama şu andaki haliyle o ben yaşadığım için Covid zamanı
Sokakta bir tane insan dolaşmıyor. Her tarafta Kapalı her yer. kapalı her yer. Polisler, askerler yolları kapatmışlar. Patong'da yaşıyorsan Patong'dan dışarı çıkamıyorsun. 5'te eve girmek zorundasın. Sabah saat 5'e kadar şey var, yasak var sokağa çıkma. Bir de sağlık açısından da birazcık zayıf oldukları için 400-450 tane emergency yatakları vardı. 400 bin zaten kılçıksız biz olmadan kendi halkı var buranın. 400 bine yakın. Korktular. Sağlık güvenceleri de çok fazla yok çoğunun. Zaten mevsimlik işçiydi birçoğu. Onlar zaten kendi memleketlerine geri döndüler, köylerine. Güneyden gelenler var. Chiang Mai'den, Chiang Rai'den, Isan'dan, Songla'dan. Burası turistik yer olduğu için göç alıyor çok. Onlar da gidince bu Patong bölgesi, Phuket'in turist tarafı komple boş kaldı. Gerçek Taylılar da zaten yani buranın kendi halkı Phuket Town'da, eski Phuket dediğimiz yerde yaşadığı için onlar da ellerine kapandı. Buradaki sokaklarda kediler, köpekler dolaşıyordu. Yani sahile bile adım atmak yasaktı. Sıkıntılı günlerdi. Yani geçti, geldi geçti. Allah inşallah bir daha hiç kimseye yaşatmasın abi. böyle bir şey yaşatmasın. Peki önemli bir soru soracağım. Buyur Tayland'da yaşamak nasıl? Burada memnun musun? Olumsuz olan şeyler var mı? Şimdi herkes güzel yönlerini anlatıyor. Biz de ister istemez tatili, gece hayatını, denizli kumu güneş anlatıyoruz. Mesela senin yani burada şunu söyleyebilir misin? Taylilerin mesela şu huyunu beğenmiyorum. Ya şimdi Tayland şöyle bir yer. Ne istiyorsan onu bulabiliyorsun aslında. Yani Evet. eğer çok böyle hızlı bir gece hayatı istiyorsan gece hayatı da bulabiliyorsun. Kralı var. Kralı var yani. Eğer doğa diyorsan doğayı da bulabiliyorsun. Aynen, adalar. Burada en büyük sıkıntı benim mesela Amerika ile burayı karşılaştırdığım zaman veya Amerika, Türkiye, Tayland arasında bir üçlü bir karşılaştırmada ben gene Tayland derim. Neden Tayland derim? Şimdi Amerika'da böyle bir robotsal bir hayatımız vardı. Yani kariyer tamam çok güzel büyüyorsun. İşte belki ileride bir genel müdür olabilecek bir pozisyona doğru ilerlerken ben bir anda böyle bir karar alıp Her şey silip geldi. 3. Dünya Ülkesi dediler. Geldiğinizde buraya ne hissediyorsun? İlk başta kokudan rahatsız oluyorsun. Evet. İki, hiçbir böyle bir yemek kültürü yok ki. Dünyada ilk onun içinde galiba Tay mutfağı ama bizim Türk insanının tadına, ağız Damak tadına, tadına damak uymuyor. tadına pek uymuyor. Zaten benim restoran açmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi de buydu. Soya, palmiye yağı kullanıyorlar genelde. O palmiye yağındaki kokuyu mutlaka indiğin zaman, havaalanından çıktığın zaman bile alıyorsun. Bırak daha bir restoranta gitmeyi. İşte bazı Türkler geldikleri zaman ya sizin patates cipsinizde hiç böyle bir koku falan yok. Pilavınızda yok, işte yemeğinizde yok, omletinizde yok. Yani biz Türkiye'deki ayçiçek yağı gibi ayçiçek yağı kullanıyoruz burada. Senin Türk restoranı, orijinal Türk restoranı. Orijinal Türk restoranı. Aynen. Yani bizde mesela palmiye yağı yok, bizde zeytinyağlı mezeler yapılıyor, saç kavurma ayçiçek yağıyla yapılıyor. Yani etlerimizin hepsi Avustralya'dan geliyor. Biz konteyner bazında Avustralya'dan helal kesim, sertifikalı, bütün çiftliklerden videolu, hatta Tayland Şehir Sınıfı'nın da onayladığı şekilde et alıyoruz. Kendi etimizi kendimiz getiriyoruz. İşte bunun omuzu, boynu, kellesi, dili, kaburgası, kuyruk yağı hepsi. Yani Tay kuzusunda zaten çok fazla et yok. Bir de buradaki balıklarda, etlerde işte dana, kuzu artık keçi hepsini kapsıyor bu söyleyeceğim. Hava koşulları hiçbir zaman soğumadığı için yani soğuk bir iklim görmedikleri için burada deniz seviyesi 22'lerde gezdiği için bütün yıl bazında dışarıdaki sıcaklık, istenilen sıcaklık işte 30'larda, 28'lerde gezdiği için hiçbir hayvan burada yağ tutmuyor. Suyun altındaki hayvan da, suyun üstündeki hayvan da. Zaten bunlarda bufalolar var. Yani ben daha siyah beyaz bir süt danası gibi bir dana veya bir inek görmedim. Kuzuları da değişik. Ama Avustralya'nın kuzuları Türk kuzularına en yakın kuzular. Çok benziyor. Bir de anlaşmaları da yaptığımızda birebir oturduğumuz çiftlikle anlaşma yaptığımız için istediğimiz ürünü gönderebiliyorlar bize o kaliteyi yakalayabiliyoruz. O kaliteyi yakaladığın zaman da güzel bir ürün çıkıyor ortaya. Yani ben sadece kuzudan yapıyorum adamı. Yani Ömer Usta eli maşallah Allah razı olsun yani tek başına götürüyor. Usta faktörü çok önemli değil mi? Tabii canım yani Ömer artık benim hem can yoldaşım gibi hem ortağım gibi. Çünkü 54 kişi var bu restoranda. Bunun zaten 30'u sadece mutfakta çalışıyor. Kaç tanesi Türk? Taner var. Restoranın bütün dış tarafıyla ilgileniyor. Ben varım. Ömer Usta var. Şimdi Ömer Usta'nın abisi de katılıyor bize. Evet. Onun dışında Taylılar ve Burmalılarla oluşuyor dış kadro ve iç kadro. Eğer başında durursan, eğer bir zaman harcarsan bir Burmalıya
Pide açmayı da öğretebiliyorsun. Ama mesela Adana'yı saplamasından tut, onun harcı, onun hazırlanışı hiç kimseye Ömer Usta el değdirtmiyor. Yani Ömer Usta bütün hazırlığı yaptıktan sonra onun 7-8 tane bu işi öğrettiği pişiricileri var. Veya mesela Türk kahvaltısını hazırlayan var sabahları. Domatesi kesen ayrı, salatayı yapan ayrı, makarnaları yapan ayrı. Mutfağımız büyük ve güzel bir sistem var. O şekilde gidiyor. Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Diğer restoranlarda öyle. Meksikan restoranında Meksikalı aşçımız var. Yani işin ehline verdiğin zaman ben her zaman şuna karşıyım. Türk restoranında Türk restoran müdürüyle Türk aşçı olacak abi. Ben mesela buradaki bütün Türk restoranların hepsini tanıyorum. Birçoğu da yakından tanıdığım kişiler. Türk aşçı çok önemli bence, değil mi? Yurt Tabii canım, yani bir Türk aşçının dışarıya çıkması, bir üniformayla gezmesi, hatta restoran sahibinin bir masaya gelip bir Türklüğü temsil ediyorsun sonuçta burada. Yani Türk bayrağını dalgalandırıyorsun. Yani Türk bayrağını senin ışıklı panosu kapında duruyor. Şimdi gelip böyle merhaba ben Ömer Usta, ben İbrahim Usta veya ben Ozan, bir isteğiniz var mı deyip hal hatır sormak, hoş geldiniz demek bence olması gereken en büyük şey. Yani buranın en büyük doğrusu budur yani bence. Geleceksin. Türk işletme mesela bende Hint mutfağı da olduğu için ayrı olsa bile mutfaklar Hint mutfağını Burmalı veya Taylı yapmıyor. Hint mutfağında da 2 tane Hintli aşçı var. Hint müşteriler için de Hintli restoran müdürü var. Yani doğru. Eğer Hintli bir müşteri geldiği zaman benden sipariş almak yerine veya Ömer'i görmek yerine o da Hintli şefi görüyor. Hintli şefle dolaşıyor. Evet. Yani diyor ki işte ben Hindistan'da şu bölgede şöyle yemiştim. Bunun içinde şu yoktu, şu spicy vardı. Şu kimyonu daha fazlaydı falan mesela. Nasıl Ömer anlayabiliyorsa, ben anlayabiliyorsam bir Türk'ün dininden, ne istediğinden. Bir de şimdi şeyleri de göz ardı etmek yanlış oluyor. Yani sonuçta 10.000 kilometre uzaktayız herhalde. Evet. Tabii benim Adana'da yediğim Adana'yla İzmir'de yediğim Adana aynı olmuyor. Yani doğru. Şartlar çok önemli. Yani et kalitesi. Aynen ya, etin kalitesi. Biz o standartı yakaladık. Şimdiye kadar sen de yedin. Çok iyi. Yani olumlu. Bak, gerçekten en iyi restoranlardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Yani elimizden geleni yapıyoruz işte. Artık takdir müşterilerin, yani olumlu, olumsuz bütün eleştirilere açığız. Yani bu sektörde herkesi mutlu etmek imkansız biliyorsun. Yani Türkler çoğunlukta gelmeye başladılar bu sene. Paket turlarla falan bir haftalık. Bayağı yer hizmetlerini veren arkadaşlarımız da var burada. Elimizden geldiği kadar çayımız, ikramımız oluyor. Eva tabağı, tatlımız, baklavamız var, sütlacımız var, revanimiz var. Çok iyi. Menü bayağı geniş. Menü bayağı geniş. 160'a yakın ürünümüz var. Bütün kebap çeşitleri var. Çiğ köftemiz ikram olarak veriyoruz masaya. Çaydan ücret almıyoruz. Menemenimiz var. Yani sabah kahvaltımız var. Açık büfe kahvaltı veriyoruz. Otel müşterisine helal kahvaltı veriyoruz. Kesinlikle domuz eti kullanılmıyor. Yani dediğin gibi eğer başında durduğun zaman ve iyi bir ekip kurduğun zaman, bunu bir ekip işine yaydığın zaman çok başarılı olabilirsin. Ve geldiğin yeri unutmayacaksın yavaş yavaş, emin adımlarla. Çünkü zor bir ülkedesin sonuçta baktığın zaman. Dil sorunu çok büyük bir sıkıntı burada. Taycan var mı abi? Tayca kendimi anlatacak kadar diyeyim. Cem Yılmaz gibi. Ne ama biliyorsun? Ama çok önemi yok galiba değil mi? İngilizceyle çözüyorsun burada. Şimdi benim personelim, ben İngilizceden dolayı ilk başta geldiğimde benim konuştuğum İngilizceyle karşı tarafın konuştuğu İngilizcesini karşılaştırdığın zaman birazcık sıkıntı yaşıyor. Bunlarınki Tay İngilizce. Ya Tay İngilizcesi diye bir şey var. Yani en basitinden I understand diyeceğine I understand diyorlar. Yani ben bunları elimden geldiği kadar böyle hani onların seviyesine indirerek İngilizceyi konuşmaya çalışıyordum. Burmalılar yani Myanmarlılar genelde Taylardan daha fazla daha İngilizce konuşuyorlar. Benim ekibimdeki Taylılarla Myanmarlılar bir tık daha üst kalbur piyasaya göre. Piyasa 1 veriyorsa ben 3 veriyorum. Ben bir de servis charge da veriyorum her ay. Bizde mesela yaptığımız gelirden bir kısım personele gidiyor. Güzel de tip alıyorlar. Günde nereden baksanız yüksek sezonda bayağı bir 500, 600, 700 kişiye hizmet veriyoruz. Çok iyi. Hatta bazı günler 900, 950, 1000'e yaklaşıyor sabah 6'dan gece saat 2'ye kadar. Güzel servis verdikleri zaman insanlar bahşiş de veriyorlar. Ayrıca kendi bir bahşiş kutuları var. Orada da bir puanlama var. Mutlular yani, şu anda çok fazla bir kaybımız olmadı yani. Aynı kadroyla devam ediyoruz. O istikrar olayı da çok önemli. Hepsinin artık Türkçe isimleri var. Bazılarının takma Ali var. Osman var mesela mutfakta. Mutlular yani, bir sıkıntı yok.
Hepsi kafasında bandanası, elinde eldiveniyle dolaşıyorlar. vallahi. Haftada bir gün izinleri var. Her ay bir personel gecemiz oluyor. Başka bir restoranlara gidip yemek yiyoruz hep beraber topluca. Harika vallahi. İşte ayın en iyi elemanını seçiyoruz. Kasiyerlerimiz üniversite bitirmiş 2 tane Taylı bayan. Onlar da mesela para konusunda çok şeyler. Hata affetmiyorlar mesela. Ben bile bir şey yesem burada hemen benim fiş geliyor. Hadi ya. Fişi imzalatıyorlar bana. Diyorlar ki eğer bu complimentary olacaksa hemen imzanı at veya bir arkadaşınla yediysen ödeyecekse bize indirimi söyle. Sistemi kurduğun zaman devamı geliyor abi. Yani kendin de geldin gördün burada 2 günden beri. Yani tavsiye ederim iş yapacaklara buraya gelmeyi. Fakat Araştırması gerekiyor. araştırma her ülke için geçerli. Her ülkenin kendine has kanunları var, nizamları var. Yani Amerika'da daha farklı. Mesela Amerika'da mutfağını yaptığın zaman işte lavabonun birkaç metre uzağında tezgah olamaz. İşte atıyorum camı olmadan bir eti sergileyemezsin. İşte mikrodalga şurada olacak. Tuvaletlere bu kadar uzaklıkta olacak. İşte el yıkama yeri şurada olacak. Buranın da kendi has kuralları var. Yani burada birazcık daha para her şeyi açıyor diyorlar ya her kapıyı. Maalesef bunu söyleyebilirim. Yani mesela Türk vatandaşlarının en çok sorduğu şeylerden bir tanesi ehliyet olsa gerek. Ehliyet de mesela burada gelmeden önce eğer gerçekten kendilerine bir Yaşam inşa zaman yaratıp gidip bir International Driver License dedikleri herhalde bilmiyorum emniyetten veya valilikten alabiliyorlar bunu. Normalde polisler durduruyor abi. Yani diyorlar ki where you come from direkt gösteriyorsun. Türk driver license'ı var veya Türk işte motor license'ı var. Diyor cannot diyor. Soruyorsun yani ne istiyorsun? Diyor ki international driver license. Yoksa 1000 baht. Evet, 500 baht. Bazen hiç durdurmuyorlar. Bazen yani Patong'da 2-3 bölgede durduruyorlar. Karon'da bir bölgede duruyorlar. Gece alkol testi. Yani zaten alkol içip veya ot içip kafanın iyi olup yüksek olup yola çıkılması zaten ben kesinlikle tavsiye etmiyorum böyle bir ülkede. Çünkü Allah göstermesin herhangi bir kazada burada hiç kimseyi Allah hastaneye düşürmesin. Evet. Çünkü sağlık sistemi zor değil mi burada? Sağlık sistemi çok zor. Gelen bazı Türk arkadaşlar bayağı bir risk almışlar. Mesela herhangi bir sigortaları yok, sağlık sigortaları yok. Motor kiralıyorlar, araba kiralıyorlar. Yani bence gelirken kaç para herhalde? 80 dolar mı, 90 dolar mı ne? Evet. Bütün bankalar herhalde bir sağlık sigortası yapıyor. 3 aylık, 6 aylık. Bence yaptırmalarını tavsiye ederim. Yani alkol olduğu zaman sigorta da karşılanmıyor zaten bir kazada. Yasak değil mi alkollü araç kullanmak? Yani yasak şöyle, kanunen yasak evet tabii ki. Bence kanunun önce kendi sağlığın için kullanmaman lazım diye düşünüyorum. Ama kullandığın zaman da mesela bir tane iki tane içtin, çıktı şeyde, üflediğin zaman herhalde bir tane küçük bir biradan sonrası çıkıyor diye biliyorum. Ya, polisle anlaşmana bağlı yani. İlla böyle Türkiye'deki gibi arabanı kapattım işte kilitledim işte arabanı çektiriyorum falan öyle şeyler burada yok. Doğru. Burada polisle hemen böyle savadi kap deyip nasıl hallederiz bu işi en kısa yoldan deyip halledebilirsin ama bu da bence doğru değil. Doğru. Tayland'da bu tarz şeyler eğer çözülebilirse daha insanların güveni bu ülkeye artar mı bilmiyorum ama çok şikayet edenler de yok abi. Yani tuktuklar var, taksiler var, işte Grab denen bir uygulama var, InDriver denen bir uygulama var, Bolt denen bir uygulama var. Burada da kaçak taksiler var. Mesela tuktukçularla en büyük sıkıntıyı turistin yaşadığı, tuktukçuların burada bölgeleri var, durdukları yerler. Adam Grab'den çağırıyor, Grab geliyor oluyor, tuktukçu diyor ki sen buradan bu müşteriyi alamazsın. Yani Türkiye'deki benzer olaylar farklı burada. Birazcık daha böyle. Yani Türkiye'de black taksi var. Türkiye'de de işte kaçak taksi var. Uber'de yaşanmıştı aynısı. Amerika'da da yaşanıyor. Amerika'da var kaçak taksi. Yani her yerde var. Sonuçta burası Phuket ada olduğu için birazcık ana karadan da bir 400 metre, 500 metre bir köprümüz var ana karaya bağlanan. Bangkok daha farklı bir yaşantı. Chiang Mai, Chiang Rai çok daha farklı bir yaşantı. Yani burası bir orada herkes hani turizm falan diye Tayland'ı düşünüyor. Tayland'ın turizmde milli hasılası yıllık bazda %14, %13 falan. Yani Tayland'ın yan sanayi ciddi bir üretim var burada. Tabii özellikle lateks üretimi, o ağaçlardan pirinç üretimi, palmiye yağı, tropikal meyveler falan yani sanayide falan bayağı çok iyiler. Yani zamanında Hintliler kumaş, tekstil olayını da getirmiş. Onlar kaynaşmışlar. Zamanında Çinliler gelmiş. Yani Çinli Taylı, Hintli Taylı farklı etniklerin birleşiminden
oluşmuş. Onlar zamanında 3 jenerasyon, 4 jenerasyon onlara vermişler vatandaşlık mesela ilk geldiklerinde. Rama 9 dediğimiz bir kralları vardı. Bütün dünya tarafından bilinen, vefat etti işte bundan 4-5 sene önce. O en uzun kaldı burada. 70 sene, 60 sene herhalde krallıkta kaldı. Yani krallıkla yönetiliyor burası. Seçimler oldu yeni bir başbakan seçtiler. Ama bir krallık değil yani aktif bir krallık. Yani monarşiyle yönetilen bir yer. Yani kralın sözü geçiyor burada. İnsanlar krala saygı duyuyor. Aynen. Yani çoğu iş yerlerinde, büyük şirketlerde kralın ortaklığı da var. Yani çok mesela en büyük tavsiyelerimden bir tanesi buradaki Türk arkadaşlara, gelenlere falan. Hani burada kraliyet ailesiyle ilgili bir şey, olumsuz bir şey konuşulmaması. Bunun resmi makamlar tarafından belirlenirse suç olarak algılanıyor bu. Kraliyet ailesine iyi veya kötü yorum yapamazsın aslında. Yani mesela paranın üzerine bir şeyler yazamazsın. Parayı yere hakaret edemezsin. Üzerine hakaret edemezsin. Tabii canım. Yani kraliyet farklı bir yönetim şekli. Şimdi devam eder mi? Bu ülkede bence bu kraliyet babadan oğula devam eder. Zaten şu anda oğlu devraldı. İnsanlar saygı gösteriyorlar. O artık bir ülkenin bir sembolü. İngiltere'deki gibi İngiltere'deki krallık hani o bir sembol olarak duruyor ama aktif değil falan diyorlardı. Bence İngiltere'deki krallık aktifti. Yani hala da iç işlerine, dış işlerine karışıyordu. Avustralya falan hala İngiltere'ye bağlı resmiyette. Aynen. Aynen. Yani buradaki birazcık daha farklı. Asya'nın krallığı Avrupa'nın nasıl söyleyeyim? Zenginlik olarak da krallığın zenginliğinden bahsedersek bir tane resim var, görmüşsündür belki internette. Bütün kralların arkasında sırada bekleyip ortada Tay kralı vefat eden işte babası Rama 9 dediğimiz o oturuyor. Bütün kralları toplamış bir yemeği. Herhalde Suudi kralı ile beraber dünyanın en zengin kraliyet ailesinden diye söz ediliyordu. Güzel şeyler yapmış, dünyaya tanıtmış. Zaten 99 senesindeki Leonardo DiCaprio'nun The Beach filmi var, burada çekiliyor. Yani ondan sonra bir de James Bond adasının ismi oradan geldi. Oradaki filmden aynen. Yani bir anda parlama yapmış. Çok iyi abi. Çok iyi. Yani süper hani vallahi. Bu duruma kadar gelmiş. İnşallah daha iyi olur. Buradayız İnşallah. Abi. Yani Türkiye'ye tabii ki isterim yani dönmek. Emekliliğimizi Türkiye'de geçirmek. Allah nasip ederse. Bakacağız, göreceğiz. Çocuklarımız burada okula gidiyor. Elimizden geleni yapıyoruz yani. Türkiye'ye gitmiyor muyuz? Gidiyoruz. Covid döneminde ben bir 4-5 ay kaldım biliyorsun. Türkiye'de. Nerelisin aslen abi? Manisa doğumluyum ben. Evet. Ama İzmir'de büyüdüm. Manisa doğumluyum. İzmir bize hep 10-12 dakika olduğu için biz bir de Manisa'nın birazcık dışındayız. İzmir'e yakın. Annemler zaten yılın 5-6 ayını Dikili'de, Çandarlı'da geçiriyorlar. Yazlıkta. Diğer kısmını Manisa'da geçiriyorlar. Ben Manisa'da doğdum. Okulları Manisa'da bitirdim. Celal Bayar Manisa Spor Akademisi mezunuyum. Futbol oynadım. Handbol oynadım. Ondan sonra aynı zamanda turizmle ilgilendim. Turizm daha çok ağır bastı. Türkiye'de Bodrum'da, Marmaris'te çalışmıştım daha önce. Çeşme'de çalıştım. Oradan Amerika, ondan sonra da burası son durak oldu. Çünkü 13 sene, 14 sene oldu hemen hemen işte. Süper vallahi abi. Tebrik ederim gerçekten. Ömer Usta buradaysa onunla da bir tanışabilir miyiz? Tabii Ömer Usta ile ben sizi bırakayım. Aynen. Ömer Ustacığım nasılsın? Nasıl keyifler abi? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyi misin? İyi, çok şükür valla. Ozan abi gerçekten çok güzel şeyler söyledi seninle ilgili. Seni ben de tanıyorum uzun zamandır. Sağ olsun. Kader bizi birleştirdi diyelim Ozan abi. Harika işler yapıyorsun. Sağ olsun abi. Allah razı olsun. Ve doğru insanla yapıyorsun. Eyvallah. Kaç yıldır buradasın sen de Ömer Usta? Hemen hemen 7 seneye yaklaştım. Vay be. 7 seneye yaklaştım. Ama ilk Ozan abiyle tanıştıktan sonra işte ikinci sezonumuz 2 seneye sayıyorum ben. Diğerlerini saymıyorum. Güzel geçiyor. Güzel, keyifli geçiyor. Ömer Usta nerelisin aslen? Ben aslen Sivaslıyım. Ama Marmaris'te yetiştim. Marmaris'te bizim aile restoranımız vardı. Orada 4 kardeş uzun süre 16 yıldan fazla restoran işlettik. Aile restoranımız olduğu için beraberim de ben aşçı. Şefler onların altında yetiştim. Onlarla beraber işte her şeyi gördük, öğrendik. Ondan sonra da hayata açıldık böyle. Seviyor musun Tayland'ı? Tayland'ı seviyorum. Tayland güzel ya. Bana göre yaşanacak yer en iyi ve güvenliğin ve özgürlüğün olduğu bir yer. Tayland'da da bu var. Güvenlik var. Yani nerede olursa olsun yaşanacak yer bana göre güvenliğin olduğu yer. Burada fazlasıyla var. Yani burada işte belirli bir kurallar var. Onlara uyduk sürece hiçbir sorun yaşamazsın. Mutlusun. Taylılarla kavga etmeyeceksin abi. Hepsi Muay Thai'ci. Hiçbiriyle. Hani var, Türklerde bilek gücü var ya. Evet. Gerçekten ya, Allah vergisi bir bilek gücü var. Taylılarda bacak gücü var. Çok iyi kullanıyorlar bacağı. Gerçekten çok iyi kullanıyorlar. Ben takip ediyorum, bakıyorum, izliyorum.
Bu da onların avantajı. Eyvallah. Bakalım. Gerçekten güzel işler yapıyorsun abi. Yaptığın ürünler, el lezzetin falan. Evet. Ben de 7-8 aydır buraya geliyorum sürekli. Teşekkür Zaten ederim. 1,5 sene oldu değil mi tam açılalı? 1,5 sene oldu mu? Daha olmadı galiba. Burası mı? Aynen. 2 seneye yaklaştık. Oldu mu o kadar? 2 seneye yaklaştık. Pandemiden sonra Çok- açtınız. Pandemiden sonra açtık. Pandemiden Doğru. biraz da sonra da geç açtık. Pandemiden 2-3 ay sonra açıldı burası. Evet. Evet, öyle gidiyor. Bu aralar bayağı bir Türk var. Pandemiden sonra Türk patlaması Bayağı oldu. bir var ya. Pandemiden sonra hiç beklemiyordum ben ama patlama oldu. Pandemiden sonra daha ben içimde bir şüphe vardı. Pandemiden sonra olacak mı olmayacak mı derken fazlasıyla oldu. Bizim de biraz sosyal medyanın gücüyle biliyorsun zaten şeyleri. Bayağı bir faydası oldu. Eyvallah. Gidiyoruz bak. Zaten seninle bir sonraki bölümlerde yemek de yapacağız. Güzel bir şey yapacağız, anlatım yapacağız. Alev falan da yaparız. Ömer Usta burayı akşamları yakıyor arkadaşlar bildiğiniz. İsmim çıktı zaten Alevli Usta'ya. Herkes yazıyor alev yok mu alev yok mu. Güzel oluyor ama şu an. Dükkanı yakıyor vallahi billahi. Aynen. Çiğ köfteden sonra da zaten daha iyi oldu. En son videoyu izledin değil mi? Aynen. Güzel olmuştu. Çiğ köfte uçağa bindin. Paramotorla birlikte. Aynen. Paramotorla Onu da yaptık. koyalım buraya. Aynen. Çok çılgın bir adam Ömer Usta gerçekten. Paramotorla beraber yaptık ama bakalım aklımızda hala projeler var inşallah. Güzel Seviyorsun olacak. bu işi değil mi? Ben işimi seviyorum ya. Açıkçası ben Marmaris'te ilk küçükken sporlarında başladım ben. Hayata ilk çalışma işimde falan. Orada sürekli sorun yaşadığım için kazalar falan abim beni aldı. Kendi restoranımızda işe aldı. Orada beni çalıştırdı. Tabii benim yabancı ustalar vardı kendi restoranımızda. Ben bulaşık yıkıyordum. O zamanlar abime çok kızıyordum ben. Demiştim restoran bizim, bana bulaşık yıkatıyor, işte en ağır işleri bana yaptırıyor falan. Ben kendimi görüyordum hani restoran bizim, çalışanlar bizim elemanımız, ben onların üstünde olmam lazım diye düşünüyordum küçükken. Abim de hep her zaman bana söylüyordu işte, ileride beni anlayacaksın, ileride beni anlayacaksın. Ben onların yanında çalışıyordum. Mesela şu andaki menümde bile mesela o ustalardan gördüklerimi yapıyorum ben. O zaman içimden çok şey söylüyordum ben işte geleceğimle oynadı, işte bana bu yapılır mı falan. İşte hep her zaman diyordu işte ileride anlayacaksın. Şimdi anladım ben onu. Anladın mı? Şimdi anladım. Şimdi dua ediyorum. Bana öyle diyordu işte. İşte ileride dua edeceksin bana. Hani derler ya Allah kimseyi sahipsiz bırakmasın. Her zaman insanın başında birileri olacak. Onun için o göremiyorsa gençliğin bir verdiği bir toyluk var ya. İleride işte onun için bir hayat düzeni hazırlayacak birileri olması lazım. Doğru. Ya o da o zamanlar görmüş işte abim. Bizim için hazırlamış. Şimdi dua ediyorum onun dediği gibi. Eyvallah. Ömer Usta'm cansın. Seni tanıdığıma çok memnun oldum Teşekkür gerçekten. ederim. Sağ olun. Gelirseniz arkadaşlar mutlaka Sultan'a uğrayın. Ömer Usta'm 24 saat buradasın. Ben senin hiç olmadığını görmedim. Sürekli buradayım. Biliyorsun ben malzemelerimi kimseye hazırlatmam. Ay, her şeyi kendin hazırlıyorsun. İşte sabahleyin 6'da gelirim. Bütün kebaplarımı, tavuklarımı, maryalarımı hepsini ben kendim hazırlarım. Hiçbir elemana güvenmem. Eyvallah. Ama öyle olması gerekiyor abi. İşinin başındasın yani. Yani her şey bir de benim mutfağım matematikseldir. Her şey gramlı, her şey düzenli. Yani ne yapsam olmuyor. Başkasına bıraktığın zaman olmuyor. Ben her zaman ne olursa olsun kendim hazırlarım. Bazen 24 saati buluyor ben dükkanda kalıyorum ama içim rahat. Doğru. İçim rahat. Çoğu zaten misafirlerimiz biliyor. Benim etlerim falan da Tayland ürünü yok. Hepsini Avustralya'dan getiriyorum. Baharatlarım falan Türkiye'den geliyor. Yani üzerine düşüyorum. Ben her zaman şu cümleyi kullanırım. Müşteriler için. Müşteriler aptal değil. Ne yediğini biliyor. Kandıramazsın. Kandırırsan bir sefer kandırırsın. O da senden çok şey götürür. Herkes ne yediğini biliyor. Sen de Kandırdığını ne zannedersin ama aslında kandıramazsın. Tabii, herkes kendi ne yediğini biliyor. Kandıramaz. O yüzden öyle bende bir işe bir yönelik var. İş aşkı var. Seviyorum, işimi de seviyorum. İnsanlarla iletişim kurmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor yani. Süper vallahi. Ustam teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Cansın. Çok sağ ol. Biz bir Ayağına yukarı sağlık. çıkalım. Ozan abiyle yukarıya Tamam. gösterelim. Tamam. Evet Ozan abicim bu yan tarafa ne yapıyorsun abi? Abi burasını daha önce Irish Pub olarak işletiyorduk ama marketin daha çok böyle Orta Doğu olduğunu düşünerek fazla böyle Avrupalı gelmediğinden dolayı ve gelenlerin de daha çok Mediterranean yani Akdeniz mutfağı, Türk mutfağı istediği için Sultan'la yan yanalar hemen hemen. Burayı da bu şekilde çevirdik. Burası da bir Türk mutfağı olacak. Süper. Daha çok böyle Akdeniz mutfağı tarzında. Burada bonfileler, T-bone'lar, işte tenderloin'lar, hafif böyle deniz ürünleri, somon balığı, Çok iyi. sea bass dedikleri bizdeki çupra tarzı balıkları falan var. Hepsi Norveç'ten geliyor ithal. O tarz böyle bir helal bir mutfak yaratacağız burada da. Bir de Sultan'ın üzerindeki yoğunluğu almak için eğer Sultan geceleri çok yoğun olduğu için gündüz öğlen yemeklerinde birazcık böyle şişme olursa Sultan'ın müşterilerini de buraya oturtup isterlerse hem buranın menüsünden isterlerse Sultan'ın menüsünden faydalanmasını sağlayacağız. Harika. Şöyle güzel bir istersen bir Çok güzel olmuş ama. gösterelim. Bitmek üzere galiba değil mi? Bitmek üzere son birkaç günü kaldı. Artık haftaya bir yemek yeriz burada bir balık. Haftaya bir balık yeriz evet. Bir et de güzel bir et de yiyebiliriz. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sonlarına gelmişiz galiba. Bir şey Sonlarına kalmamış. doğru geldik evet. Çok fazla bir şey kalmadı. 3-4 güne teslim etmeleri lazım. İnşallah
teslim ederler. Burada birazcık inşaat da yavaş ilerliyor. Aslında normal. Aynen. Üst kata çıkalım mı abi de rooftop'a bakalım? Evet, rooftop'a da bakalım. Sultan orası. Burası masajımız. Evet. Tavsiye ederim. Burası otel. Burası otelimizin girişi. Burası da diğer restoranımız. Buradan istersen buyur böyle geçelim. Çıkalım abi. Otelin içerisinden rooftop'a çıkış var. Evet, otelin içinden veriyoruz. Asansörden giriyor müşterilerimiz. Oradan rooftop 5. kat, 5. kata doğru çıkıyorlar. Savadikap. Kap. Oda konusunda gelen Türk misafirlerimize online satıştan fiyatı baz alarak elimden geldiği kadar indirim veriyorum. Süper abi. Otelin yoğunluğuna göre. Kaç kişilik kapasite var burada? 90 odamız var. Altında 3 tane outlet'imiz var. İşte bir tanesi Sultan, bir tanesi Irish Pub'tı. Başka bir konsepte çeviriyoruz. Şeyimiz var, masaj salonumuz var. Bir de yukarıda şimdi rooftop'umuz var. Rooftop deniz manzaralı, çok güzel bir yer. Nargile ve Türk mutfağı karışık yapıyoruz orayı. Emre diye bir Dubai'den gelen güzel bir barmenimiz var. Baristamız çok iyi. Türk mü? Türk. Kendisi bayağı bir profesyonel. Hadi ya. Ayrıca onun dışında burada çok Fransız arabada geldiği için 2 tane Fransız aslı müdürümüz var. Fransızca, Arapça ve İngilizce konuşabiliyorlar. Yani müşterilerin kendini rahat hissedebilmesi için gerekli her şeyi sağlamışsın. Tabii yani ayrıca bir de Ersan diye bir arkadaşımız var. O da kendisi de kruzlarda, gemilerde yiyecek içecek supervisorlığı, müdürlüğü falan yapmış. Kendisi de bayağı profesyonel. Süper. Burası otelimizin havuzu. Karşısı hemen Patong Beach. Evet. Barlar Sokağı'na 1 dakika. Barlar Sokağı'na 1 dakika. Ve burası da rooftop'umuz abi. O meşhur yer burası. Evet. Vay. Akşam servisine hazırlık mı abi? Akşam servisine hazırlık. Bir grubumuz var burada bu akşamleyin. 38 kişi Türk grubumuz. Personelimiz de hazırlığını yapıyor. Masa düzenimiz. Karşısı deniz ayaklarının altında işte. Evet. Burada yemek çeşidi olarak Burası aşağıdan Türk mutfağı çalışıyor. Burada bir mutfağımız var şu anda. O mutfağımızı da faaliyete geçireceğiz. başka neler satılıyor? Alkol, nargile vesaire. Burada full Türk, aşağıda aldığımızın bütün kebapların hepsini buraya taşıyabiliyoruz. Servis asansörümüz var. Genelde aşağısı yoğun olduğu zaman insanlar birazcık daha privacy istiyorlarsa kabanaları falan gördüğünüz üzere kabanalarda oturuyorlar. Çok iyi. Bunlar Ondan sonra localar değil mi böyle? Localar. Onlar yüksek sezonda minimum harcamayla veriliyor. Burası yemekli bölüm. Aşağısı sağ bölüm, sol bölümde minimum harcamalı. İsterlerse şişe açıyorlar alkol. Nargile ile beraber. İsterse de burada oturup yemek yiyorlar. Masada yemek yerken nargile içmek isteyen de oluyor. Nargile de var. Aynen. Yemeklerimiz Ömer Usta'nın elinden çıkıyor gene. Evet. Şimdi başka bir ustamız daha gelecek. Ömer'in referansıyla. Kendisi aynı Ömer'le beraber hazırlığını yapıp kendisi burada yukarıda pişirecek. Süper abi. Harika gerçekten. Bütün testleri gösterdik. Şimdi diğer şubeye doğru geçiyoruz arkadaşlar. Chalong'a mı gidiyoruz? Chalong'a gidiyoruz. Hadi bakalım. Patong'dan ayrıldık. Evet. Nereye geldik Ozan abi şimdi? Abi burası Chalong bölgesi, Sporcular Sokağı. Burada da bir tane mekanımız var. Bir tanesi Meksikan restoranı, diğeri de Flying Ambar. Seyircilerimiz bunu çok merak ediyor. Unutmadan üzerinden geçelim abi. Buraya gelip şirket kurmak isteyenler, danışmanlık almak isteyenler bu gibi durumlarda hizmet veriyor muyuz abi? Ben hizmet veriyorum bu restoran bazında, şirket kurma bazında, hatta restoran, oturum işlemleri, herhangi bir öğrenci vizesi. Gerçi Türklerle ilgili, Türk vatandaşlarıyla ilgili bir ufak bir sıkıntı var. Şu anda öğrenci vizesi almaları pek mümkün değil ama mesela 50 yaştan sonra şey veriyorlar, emeklilik vizesi. Onun için yardımcı olabiliriz. Herhangi bir iş kurmak, şirket kurmak, çalışma izni almak, bu konularda yardımcı olabiliriz. Nasıl kontağa geçebilirler? Instagram adresini bırakalım abi. Instagram adresinden veya senden kontağa geçerler. Söyleşi de yapabiliriz. Birebir görüşme de yapabiliriz. Sen, ben ve burada yaşamak isteyen, iş kurmak isteyen, hayat kurmak isteyen birisiyle. Tamam. Ben o iletişim bilgilerini bırakıyorum açıklama kısmına. Tamam Oradan abi. Seyircilerimize ulaşırsa her türlü desteği veririz. Yemek içinde de herhangi bir sıkıntıları olmaz eğer gelirlerse buraya. Evet. Chalong bölgesinde de mekanımız var. Patong bölgesinde de var. Elimizden geldiği Phuket'in her yerindeyiz. Phuket'in her yerindeyiz. Olmaya çalışıyoruz. Yansın abi. Şu dükkanı bir gösterelim istersen. Armar'ı. Tamam. Oradan bir de Meksika'yı çok merak ediyorum ben. Tamam abi. Bu Flying Ambar'ın ya zaten ikisi yan yana. Burası önceden Katatürk'te. Katatürk Chalong olan yerdi. Hala da Türk bayrağımız, Şanlı bayrağımız burada arkadaşlar. şanlı bayrağımız burada. Gelirseniz mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Türk yemekleri falan da var. Türk yemekleri menümüz böyle. Flying Ambar.
Ezogelin çorbamız, yayla çorbamız, tavuk suyu çorbamız, feta cheese peynirimiz, yemeklere bak sarımsaklı abi. karidemiz, Mezeler. karamarımız, acılı ezme, patates salatası, haydari, patlıcan. Buraya gelen aç kalmaz reis. Gelenler abi doyurarak gönderiyoruz. Lahmacun Lahmacun, falan da var. pideler, köfte ekmeğimiz, bütün pidelerimiz, tavuk sote, et sote, Adana, Urfa, patlıcanlı Çok iyi. kebap, beyti. Beyti'ye bayıldım bu arada. Afiyet olsun. Az önce yedik, mükemmeldi gerçekten. Burası Buradaki dış- Adımız da şey değil mi? Soner Usta. Soner Usta. Burası dış alanımız. Burada en büyük şey insanların geldiği zaman televizyon olayı. Bir 8-9 tane televizyonumuz var. Hepsinde farklı sporlar oynanıyor. İngiltere Premier Ligi'nden tutun golfü, boksu, kickboksu hepsini gösterebiliyoruz. Tam müşterilere hitap etmişsin vallahi. Yani müşterilere hitap ettik. Gördüğünüz üzere burası. Cumartesi günleri quiz night'ımız oluyor. O ne oluyor? Quiz night gruplar halinde soru cevap. Bir şeyimiz var. Bir bayan var, Rus bayan. Kendisi geliyor. Sorular hazırlıyor. Gruplar halinde 7-8 kişiler. En çok doğru cevabı bilene hediye çeki veriliyor, gezi veriliyor, işte Hadi ya. yemek veriliyor veya bir kupon veriliyor başka bir restoranda. Biz ev sahipliği yapıyoruz. Çarşamba günü de bunun İngiliz versiyonu var. Gene İngiliz bir bayan geliyor. Bütün televizyonlarda sorular çıkıyor. Herkes yazıyor cevapları. Yarışmanın sonunda doğru cevaplarla yanlış cevaplar karşılaştırılıyor. Vay be. Soner Usta burada mı abi, tanışalım? Soner Usta da burada. 2017'den beri bizle beraber. Hadi ya. Ustacığım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın ustam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi, çok şükür vallahi. Eline emeğine sağlık. Yemekler çok güzel. Afiyet olsun. Ben daha önce de gelmiştim buraya. O zaman var mıydı Soner Usta abi? Soner Usta o zaman diğer 1,5 sene taraftaydı. önce. Evet, diğer taraftaydı. Vay be. Soner Usta buraya geldi. Abi Ömer Usta da sen de aynı şekilde harikalar yapıyorsunuz vallahi. Çok güzel. Bak bir tane Soner diye başka bir Türk dövüşçümüz sporcu. var. Evet. Yan tarafa geçelim mi abi de? Yan tarafa geçelim. Ustacığım görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Benim mekan Meksika. Meksika'ya çok vaktim geçti Ozan abi. Vallahi Meksika Var mı mutfağı. Meksikalı çalışan? Meksika'da ustamız geliyor şimdi, Meksikalı aşçımız. Hadi ya. Luis, bu barmenimiz, Yo, savadikap. müdürümüz. Hem paraya bakıyor hem bütün personelimizi yönetiyor. Burası Meksika mutfağı tamamen değil mi? Burası komple Meksika mutfağı. İstersen mutfağı göstereyim içerisini. Burada özel Şöyle- günler falan da oluyor bildiğim kadarıyla. Burada bütün Latin geceleri, hip hop gecesi. Belli günleri var mı? Belli günleri her cuma bir canlı müziğimiz var. Çok iyi. Onlar da Latin söylüyorlar. Cumartesi günleri her 15 günde bir Latin gecemiz var. Dans gecemiz. Latin bayanlar, burada yaşayanlar Latin topluluğu olarak geliyorlar. Var mı Latin abi? Latinler burada var. Nereliler? Arjantin, Kolombiya, Meksika. Arjantinli var, Kolombiyalı bir DJ'miz var. O bayan geldiği zaman kendine has stiliyle Yıkıyor buraları. burayı yıkıyor. Oo, bir cuma geleyim ben buraya. Bir cuma mutlaka beklerim. Bir de dikkat edersen çaldığımız müzikler falan da hep aynı İspanyol şekil. müzikleri. Hep İspanyol müzikleri. Burada da gene aynı şekilde bütün maçları gösterebiliyoruz. Mutfağı ve iç alanını göstereyim. Aa, mutfak açık mutfak. Çok iyi. Bunu yapmak büyük cesaret istiyor yani. Ya burası mesela, arasından. burası Şef Parasit. Hello. Personelimiz. Savadikap. Burası şöyle, bütün her şeyi kendiniz seçebiliyorsunuz. Çok iyi. Sıcak soğuk. Kendi tabağını kendin yaratabiliyorsun. Bir de menümüz var. Can I get one menu please? Şimdi Louis açıklar geldiğin zaman. Burada da spicy şey var. Spicy chicken wings diye bir challenge var. Bahsetmiştin sen bana da. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim. Bunların hepsi Meksika'dan gelmiş. Yeah, I know everything. Very spicy. I lived 3 years before in Mexico. Yeah, 6 months. Ben şöyle bir iddiaya girdim. Ya dedim biz dedim acıyı çok yeriz. Bizim acı hiçbir şey abi, Türk Meksikalıları yiyor. Aynen değilmiş. 6 tane tavuk kanatı bitirdiğin zaman ve üstüne 5 dakika bir şey yemeyip onun üzerine sadece dondurma veriyoruz 5 dakika beklersen. Şöyle bir yerimiz var. Hepsini oraya asıyoruz. Bütün burada yiyenlerin resimlerini, isimlerini ve kendilerine bir şey veriyoruz. Hediye kupon veriyoruz burada. ya. Burada da işte bazı günler özel aktiviteler, doğum günleri falan yapılıyor. Luis, he's my friend from Turkey. Savadikap. Hola chef, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí. Luis. Luis. Sí, o Quique. Mi nombre es Ibrahim, mucho gusto. Okay. İbrahim. Gusto. İbrahim. Habla muy bien español. Sí, poquito. 3 años antes en vivo de México. Okay. Sí, Cancún, Mérida. Mi hermano está vivo en Mérida. Okay, ah. Sí.
esposa en México. Oh, Sí, exacto. excelente. Luis uzun sürelerden beri burada yaşıyor. Yollarımız bu şekilde kesişti. Kesiştikten sonra da beraber bir restoran açmaya karar verdik. vallahi abi. Şovu götüren Harika vallahi. ustamız, abimiz. Biz sadece sistemi kuruyoruz. Eyvallah. Gerisi onda. Wow, sen de İspanyolca. Abi biraz var. Me gustas mucho México comida. Sí. Gracias. Extraño mucho guacamole. Bir şeyler denemek ister misin? Şöyle ufak. Vale, sí, sí. Tiene? But Mérida es cochinita pibil. Sí, cochinita. Para sport. Sí. Ufak böyle bir şeyler deneyelim mi? Bilmem ki. Ufak bir şey deneyelim abi. What we can get like a small portion, like maybe tacos or nachos. Sure. Maybe like one lamb, Yeah, one yeah. chicken. Yeah. Pero no quiero cebolla, por favor. No cebolla. Sí. Cilantro, ¿no? ¿Ah? Coriander, ¿no? Coriander, sí. Ok, no quiero. cebolla. Sí. You don't like coriander. Yeah. I don't like. Ben onu ilk geldiğimde burada öyle benziyorlar ki birbirine Maydanoz. maydanoz zannedip köftenin içine koymuştum ben evde yaparken. Çok kötüydü ya. O zaman abicim dedim ki aç değilim yine donatırdın masayı. Valla Luis anlatsın hepsini ayrı ayrı. Luis, could you please explain? Siz. Sure, sure. Hola, por favor. Okay, first we have here the grilled chicken. It's a chicken breast. We marinate with over like 20 fresh ingredients overnight, right? Pan is normal or mais? This is normal. Normal. Yes. This is lamb barbacoa. Okay. We also marinate overnight and we cook it with some Mexican dried chilies. And it's about 25 ingredients to make this process, right? Chicken tinga or shredded chicken. The same, we also cook it slow for like another, maybe like 3 hours. Okay, this is same lamb. Okay, and this is flautas or crispy taquitos. Okay, Sí, mi favorito. Yeah, we also put shredded chicken inside with some cheese and deep fried crunchy. Okay, so you can dip with some guacamole or like sour cream, whatever you want. Right? This is guacamole. This chili. is green sauce. Green sauce, Yes. almost like a tomatillo. Okay. Salsa. Yeah, this is a hot red salsa or salsa roja, and this is the pico de gallo. Okay, on the way is some nachos and some guacamole also, so you can taste. Okay. Gracias. Sí, gracias. Bir bakayım tadına abi. Abi hemen istersen ben sana bir dürüm yapayım Türk usulü şunu. Koriander bunun içindeki değil mi? Evet, bunun içinde Ben az yerim abi o zaman. o zaman şunda daha az var. İstersen şunu yapayım. Olur. Şöyle şu Benim şekil. şu midem kaldırmıyor koriyanderi. Bunun çünkü Yani- ortası yok. Ya seviyorlar ya sevmiyorlar koriyanderi. Yani ben de çok sevdiğim bir şey değil. Ama Latin Amerika mutfağının şeyi. Tabii canım yani sana şöyle ayarlıyorum. Oh. Güzel iyi. değil mi? Çok iyi abi. Yavaş Tabii. ateşte uzun süre pişiriyor. Kuzuyu, danayı. Bir de helal olmamızdan dolayı Domuz eti falan satılmıyor burada. domuz eti falan hiçbir restoranımızda biz domuz eti satmıyoruz. Normalde Meksika mutfağının yemeklerinin hepsi domuzdan yapılır. Büyük bir çoğunluğu. Büyük bir çoğunluğu zaten dışarıda panon olduğu yerde helal sertifikamız var. Kullandığımız bütün ürünler helal. Et, kuzu, dana, tavuk. Ayrı bir müşteri kitlesine de Teşekkür. ulaşmış oluyoruz. Çok özlemişim ya guacamole'yi. Vay. Nasıl tadı? Taze fresh. Ozan abicim. Çok teşekkür ederim. Vallahi bütün Afiyet gün olsun. bize ayırdın bütün günleri. Afiyet olsun. Ne demek? Harikasın vallahi. İşin gücün rast gelsin diyorum abi. Tamam, afiyet İnşallah olsun. daha da güzel projelerle birlikte İnşallah, yeni videolar çekeriz. inşallah. Gelirseniz Teşekkür- arkadaşlar Tayland Phuket'e mutlaka birbirinden farklı mekanlar var. Evet. Elbet birine bekliyoruz. İnşallah bekleriz hepsini. Herkes. Eyvallah, sevgiler. Efendim buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize minnettarız gerçekten. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca bir daha önceki bahsettiğimiz konuyla ilgili şirket kurmak, oturum vesaire gibi işlemler için de açıklama kısmına link bıraktım. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Phuket Adası'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler.